Merhaba sevgili seyircilerim. Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Sizler için kış hazırlıkları hazırlamaya devam ediyorum. Tam zamanı, sezon bitmeden biber hazırlayacağım. Köz biberli bir kış hazırlığı olacak. Sarımsak, zeytinyağı, sirke, maydanoz ile hazırlanmış muhteşem bir biber hazırlıyorum. Biberimizde 3 kilo pazardan kırmızı kapya biber aldım. 3 baş sarımsak var burada. Şöyle alayım buraya. 1 su bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı sirke, 1 demet maydanoz ve tuza ihtiyacımız var. Biberleri öncelikle közlüyoruz. Yani nerede? Fırında pişiriyoruz. Eğer mangalı yakmışsanız mangalda da közleyebilirsiniz. Konserve olarak hazırlıyorum. Kış hazırlığında biberimizi sizler için kıymetli seyircilerim. Şimdi hemen şöyle alıyorum. Fırına gidecek olan tepsimiz burada. İki fırında pişireceğim. Şimdi burada bir tanesini buradaki fırında, diğerini de hemen diğer taraftaki mutfağımıza göndereceğiz. Biberler önce bir fırın yolculuğu yaşayacak. Közlendikten sonra kabuklarını soyacağız. Sirke, maydanoz, güzel zeytinyağı ile sosluyoruz. Soslu köz biber konservemiz olacak sizler için sevgili seyirciler. Evet, şimdi burası hazır. Bunu da bu tepsiye döküyorum. Ondan sonra fırın yolculuğu başlıyor. Fırından çok güzel kokular geliyor. Kıymetli seyircilerim. Vay, şuraya bakın, maşallah. Maşallah sevgiyle geliyor. Gel bakayım canım. Gel. Vay. Koku da güzel. Biberler de güzelce közlenmiş fırında. İsteyenler mangalda da közleyebilirler. Eldeki ve evdeki imkanlar ile her şey yapılırsa çok güzeldir. Şimdi bu biberler pişirildikten sonra kabuğunu soymanın püf noktasında inşallah sizlerle paylaşacağım kıymetli seyircilerim. Streç film ile ya da naylonda kapatıyoruz. Fırından çıktıktan sonra bir 5 dakika bunlar ne oluyor? Terliyorlar. Yani özür dilerim. Kabukları kolay bir şekilde ayrılıyor. Buharlaşıyor. Ana gövdeden kabuklar çok çabuk şekilde çıkıyor. Sirke, zeytinyağı, sarımsak ve maydanozla birazdan buluşacaklar. Kabuğunu soyuyorum. Sonra doğruyorum. Vakumlama püf noktası var. Onunla devam ediyorum. Biberlerimizi terlettik kabuklarının kolay soyulması için. Üzerine poşet kapatabilirsiniz, naylon kapatabilirsiniz. Ve böylelikle kolay soyulur kabuklarının ayrılması için. Bu püf noktası önemlidir. Şimdi şöyle tutuyoruz. Canım benim, çok sıcak. Tutamıyoruz. Aşırı sıcak sevgili seyircilerim. Şimdi bir tanesini sizlerle paylaşayım. Ondan sonrasını ben kendim devam edeceğim. Şimdi çok aşırı sıcak. Şöyle dikkatlice soyuyoruz. Ilık hale geldikten sonra daha kolay soyulur. Ben acele ettiğim için şöyle bakın geliyorum. Kabuğunu böyle alıyorum. İncecik, bakın görüyor musunuz? Zar gibi. Buradan sonra direkt buraya alıyoruz. Böyle ilk sıcaklığı çıkınca, el dayanabilir sıcaklığa gelince dikkatlice kabuklarını soyalım. Evet sevgili seyircilerim, 3 kilo biberden çıkan miktarı görüyoruz. Sıcak sıcak soydum. Biraz elim yandı ama güzel de oldu. Kebapların yanında da çok güzel olur. Et yemeklerin yanında olur. Şöyle iri iri hemen doğruyorum. İri kesilmiş olsun. İstediğiniz büyüklüklerde doğrayabilirsiniz. Güzel. Şöyle hemen alayım. Karıştırma kabının içine alıyorum. Çünkü burada maydanoz, sarımsak, sirke ile karışacak. Ondan dolayı şuradaki şu suyu, biberin kendi suyu ve yağı, aynı zamanda böyle yağlı bir suyu var orada. Onu da koyacağım. İsraf olmasın çünkü vitamindir. Vitamin kaybı da olmasın. Her şey doğal
vaktinde, zamanında ve ev yapımı ürünler hazırlamaya çalışıyorum. Sizler için kıymetli seyircilerim. Burası da tamam. Gel bakalım canım. Sevgiyle geliyor. Bakın şuradaki var ya, ekmek banmalı tam şöyle. Bu orijinal kendi yağı. Biberin içindeki yağı. Onu da değerlendirmiş olduk. Evet, hemen aldım buraya. Şimdi sevgili seyircilerim, buraya 1 bardak zeytinyağı veriyorum. Sevgiyle 1 bardak yağımız iniyor. İndi. Buraya önce yarım su bardağı koyacağım sirkeyi. Sonra tadını kontrol edeceğim. Ondan sonra diğer kalanını koyacağım. Bu da tamam. Tezgahımı toparlıyorum. Sarımsak, maydanoz ve hemen tuzunu da ilave edeyim. Güzel, lezzetli kavanozu açıyorsunuz. Direkt yiyebileceğiniz güzel bir tarif olacak sizler için. Çünkü Oktay Usta'dan kış hazırlıkları istediniz. Sizler için hazırlamaya devam ediyorum. Tezgahımı toparlıyorum. Maydanoz, sarımsak ve lezzetlendirme bölümü diyoruz. Biberimize biraz da pul biber ekliyorum. Şöyle acılı olsun. Kış gününde C vitamini gribe, nezleye karşı da iyi gelir. Değirmenden karabiber de kırıyorum. Güzel oldu böyle pul biberli ve acılı sosumuz. Sevgili seyircilerim, sarımsağı biraz bol oldu. Farkındayım. Sirke yarım bardak koydum, yeterli geldi tadına baktığımda. 3 baş sarımsak koydum. 3 kilo, yani 1 kiloya bir tane olarak düşündüm ama çok fazla çıkmadı. Biberler çok aşırı etli değilmiş. Ne yapalım? Kısmetimize. Eğer ki fazla bulduysanız 2 baş sarımsak da koyabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şimdi burada suyuyla, yağıyla, sirkesiyle buluşturuyoruz. Biberlerin suyunu asla dökmeyelim. Burada kavanozların içine gitsin. Çünkü özel bir vitamini var. Aman kaybolmasın. O biberin kendi yağı çünkü. Şimdi bu şekilde yapıp doldurduktan sonra kıymetli seyircilerim, şimdi bunu bir vakumlama işlemi var. Vakumlamayı da tencereye suyu koyup kapatıp bir 10 dakika kaynatacağım. Bu sayede kapaklar vakum olmuş olacak. Diğer türlü atar. Yani şimdi Oktay Usta biz bunları böyle yaptık. Karıştırıp doldurup dolaba koysak durmaz mı diyen seyircilerim olabilir. Durmuyor efendim. Bir süre sonra asitlenmeye başlıyor ve taşmalar başlıyor. Ondan dolayı vakum yapmamızda fayda var sevgili seyircilerim. Ben hepsini şimdi dolduruyorum. Doldurduktan sonra kapaklarını kapatıyor ve kaynar suyu alıyorum. Hangi yöntemle alıyorum? Az sonra onu da birlikte paylaşıyorum. Üç tane büyük kavanoz çıktı. Bir tane de küçük çıktı sevgili seyircilerim. Aslında şöyle kavanozlar daha güzel olur. Çünkü tek seferde yemelik. Açtınız, bitiremediniz. Buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Güzelce kapağını kapatıyorum. Şimdi vakumlama bölümüne geçeceğim. Vakumlayacağız. 10 dakika suda kaynatacağız. Nasıl kaynayacak? Şimdi geniş bir tencereye suyu koydum. Şöyle ağız kısımlarını bir parmak geçecek mesafede 10 dakika bu şekilde kaynatıyorum. Vakum yaptırıyorum. Yeşillikleri de kaybolmamış oluyor bu yöntemle. Çünkü bunları mecburen bir şekilde vakum yapmamız lazım. Vakum yapmazsak bozulurlar. Ondan dolayı 10 dakika kaynatıyorum. Sonrasında alacağız. Bir gece boyunca hiç böyle buradan alınıp bir tezgah üzerinde bir gece boyunca böyle bekleyecek. Ertesi gün ters çevireceğiz. 2 gün sonra kontrol ediyoruz. Kapağını atmış mı atmamış mı? Hafif bir şişme varsa onu açıp hemen yemeye başlıyoruz. Ceviz de koyabilirsiniz. Et yemeklerin yanında, köftelerde, çay saatlerinizde çok güzel bir tarif oldu sizler için. Sevgili seyircilerim, 10 dakika boyunca tencerede suyun içinde kapaklı olan bölümü kaynıyor, şu anda görüyoruz. Evet, artık ocaktan alma vaktimiz geldi.
Sevgiyle ayrılır mısın canım? Şöyle geliyor. Şuradan alıyorum tezgahımıza. Çok güzel oldu. Bol sarımsaklı oldu. Biraz sarımsağı önce fazla gelmişti bana ama sonra düşündüm ki sarımsak antibiyotik, doğal antibiyotik. Bol olmasında bir sakınca yoktur inşallah sevgili seyircilerim. Şimdi hemen şöyle alayım. Bunları normalde yan yana alıp birbirinin sıcaklığıyla bütünleşecekler. Ben veda ettikten sonra onları birleştireceğim, yaklaştırıp sonra da üzerine şöyle bir örtü kapatacağız. Üzeri kapalı bir şekilde soğumaya bırakacağız sevgili seyircilerim. Şimdi Octavius'ta yorumlarda gelen yorumlardan yola çıkarak söylüyorum. Senin web siten, resmi web siten hangisi diye soruyorsunuz. chef-octavius'ta.com. Bir de ustam var, onlar korsandır. chef-octavius'ta.com adresinden girdiğiniz zaman en yeni tariflere ulaşıyorsunuz kıymetli seyircilerim. Zamanınız ve paranız boşa gitmesin diye hatırlatıyorum. Bir programımızın daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup yorum atıp beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Sofralarınız bereketli olsun. Sizler hangi tarifi isterseniz ben gönüllü olarak hazırlamaya gayret göstereceğim. Hoşça kalın, sağlık kalın. Allah'a ısmarladık.